Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Umarım güzel bir video olur çünkü ne anlatacağımı ben de henüz bilmiyorum. Biraz doğaçlama, merak ettiğim şeyleri deneyip sizle paylaşacağım, öyle söyleyebilirim. Normalde lokalde çalışan açık kaynak modelleri deneyip, işte şu anda önümde Z açık, işte Z'yi ilgili modele bağlayıp gündelik rutinlerimizi gerçekleştirebiliyor muyuz? Performans nasıl oluyor? Çıktılar nasıl oluyor? Bununla ilgili bir video çekecektim. İşte Gemma 4, DeepSeek, Qwen gibi modelleri ya da başka da olabilir. Ollamayla çalıştırıp Z'yi de bağlayıp, bu arada altta ollama olmak zorunda değil. Belki de LM Studio gibi bir şey. O çok önemli değil işin o kısmı. Deneyecektim. Fakat Z ile ollamayı bağlarken aklıma şey geldi. Bir tık daha işin alt tarafına bakmak anlamlı olur mu diyerekten araya bir tane proxy koydum. Bizim Z'den giden request'i ve ollamadan gelen cevabı bir göreyim istedim neye benziyor diye. Değişik bir durumla karşılaştım. Değişik demeyeyim de çoğu insanın bildiğini sanmıyorum bu mekanizmaları. Oraları size paylaşmak istiyorum bu videoda. Lafı daha fazla uzatmadan aslında direkt aksiyona geçelim. Bir tane terminal açayım. Ghost'i açalım. Ghost'i iyidir. Temp'in içinde bir şey açtım. Bizim şeyin adı neydi? Onu bulayım hemen. Şuraya paste edelim. İlgili proxy'mizi çalıştıralım. Enter'a bastım. MIT-M adında bir tane proxy varmış. Onu kurdum. Burada şu işe yarayacak reverse proxy. Normalde bizim Z agent'ımız ollama sunucusuna gidip ilgili request'i verecek. Ollama sunucusu da bize bir cevap verecek. Z de bunu alıp ekranda gösterecek. Biz ayağa bir proxy kaldırarak şunu yapıyoruz. Z proxy'ye soruyor. Proxy ollamaya iletiyor. İlgili şeyi soruyu. Ollamadan aldığı cevabı da tekrar Z'e iletiyor. Hal böyle olunca biz ilgili proxy'nin loglarına baktığımızda giden gelen response request'i gözlemleyebiliyoruz. Şu anda kullanacağımız şekliyle proxy bu işe yarıyor. Şöyle tıklayalım. Normalde bu ollamanın varsayılan portu. Biz bunu proxy'de şurada 11435 olarak ayarladık. Dolayısıyla şöyle 35 yazıyorum buraya. Ben buraya bir request attım şu anda. Dolayısıyla proxy'nin üstüne gittiğimde de gördüğünüz gibi tıklıyorum ve şöyle şunu büyütelim birazcık. Giden request'i, gelen response'u, cevabı görebiliyorum. Cevap olarak ollama is running'miş. Buraya bastığımda da ollama is running'i görüyorum. Şimdi asıl konumuza geri geliyoruz. Proxy'miz burada böyle dursun. Normalde bir önceki videoda ben Z'yi tanıtırken burada agent olarak open kodu kullanmıştım. Şimdi Z agent'ı seçiyorum. Z agent'ı seçtiğimde alt tarafta şuraya tıklıyorum. Bilgisayarınızda eğer ollama varsa zaten bu otomatik bunu detect edip burada gösterebiliyor. Eğer ayar yapmak istiyorsak da configure diyoruz ve buradan ayarlarımızı yapabiliyoruz. Burada şöyle bir ekstra bilgi vereyim. Şöyle bir senaryo olabilir. Benim bu makinamda da ollama olabilir. Başka bir şirketin başka bir makinesinde de ollama olabilir. Dolayısıyla buradan add provider deyip diğer ollama sunucusunda buraya bu listeye ekleyebiliyorum. Dolayısıyla birden fazla ollama ya da lokal LLM çalıştırdığımız sistemi Z'in içerisine bu şekilde ekleyebiliyoruz. Unutmadan onu söyleyeyim. Dolayısıyla ben şu anda Gemma 4 adındaki modeli seçiyorum. Ben bunu indirdim videoyu çekmeden önce. Ollama ile ilgili bir video çekmiştim. Onu da açıklamalar kısmına bırakırım. Merakınızı cezbederse de izleyebilirsiniz oradan. Şimdi ben buraya ne yazarsam ilk önce gidecek bunu bizim proxy'mizin üstünden ollamaya soracak. Ollamadan da bize gelecek cevap. Şuraya tıkladığımda buradan biz işte Google AI'ye bağlamıştım ben. Google'un modellerini de görebiliyoruz. Şimdi buraya mesela şey yazalım hiç. Uzun bir şey yazmamak adına. Selam, nasılsın diyelim. Bakalım bize nasıl cevap verecek. Enter. API/chat adresine bir request göndermiş şey. Ne oldu? Pardon. API/chat adresine Z bir request göndermiş ve görmüş olduğunuz gibi bu da bizim request'imiz. Oldukça büyük bir request. Buna birazcık bakalım neymiş bu. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şunu bu tarafa doğru şey yapalım. Biraz karışık bir şey oldu. Bir yenileyim. İnşallah gitmez. Şu. Şöyle. Burada eğer bu işlerle ilgilenmişseniz şey biliyorsunuzdur. Bir payload gönderiyoruz karşı tarafa API üzerinden. Karşı taraf dediğim LLM bu arada. İşte modelimiz Gemma 4. Sistem bizim UI'dan instruction olarak girdiğimiz şey aslında burada yer alıyor. Alt tarafta benim buraya yazdığım prompt. Selam nasılsın kısmı. Fakat aşağıda işte tools adında bir sürü şey görüyoruz. Tanım görüyoruz. Ve daha enteresanı, yani enteresan derken bilmeyenler için söylüyorum. Yukarıda sistem promptu adındaki kısımda upuzun bir şey var. Prompt var. Şunu şöyle sağa doğru kaydırayım tekrar.
Şunu hatta şöyle yapalım. Şunu kopyalayabiliyor muyum? Copy diyeyim. Şu Sublime'da ben bunu bir açayım. Sublime'da açtık. Şimdi şunu şöyle yukarıya taşıyalım. Gördüğünüz gibi uzunca bir sistem prompt var. Burada ne var? İşte sen Z'in kod ajanısın. Z editörün içinde çalışıyorsun falan. Burada bir sürü bütün tool'lar, kurallar, her şey yazılmış. Aslında bunu böyle anlatırken dediğim gibi ben de şu anda şey yapıyorum. Denemeye çalışıyorum. ChatGPT'ye bunu verelim bakalım bize anlamda ne söyleyecek. Şimdi tutup da bu kadar şeyi okumamız bizim söz konusu değil. Sonuçta deneme yapıyoruz. Şey diyeceğim. Z içerisinden ollamayı inceleyip anlamaya çalışıyorum. Bana bunu basitçe özetle. Şuraya da Ctrl V diyelim. Enter'a basalım. Bakalım kardeşimize ne anlatacak. Tamam. Bunu zaten anladık. Bak burada Z editörün içindeki bir kod ajanısın. Sen normal bir sohbet botu değilsin. Gereksiz değişiklik yapma. Testleri çalıştır. Markdown kullan. Gördüğünüz gibi bütün şeyleri tek tek adama anlatıyor, modele daha doğrusu. Ve biz bunları görmüyoruz tabii. Dolayısıyla biz aslında chat'e başladığımızda birden tokenlarımız düşüyor ya. Aslında bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi burası. İşte kullanıcının mesajı, tool'lar var. Read file mesela. Şöyle yapalım. Hatta şunu kapatayım ya. Bundan bir işimiz yok. Şuradan read file'ı bulalım. Şimdi işin tool kısmına girmeyeceğim çok fazla. Burası bir tık daha detay. İşte sen read files'ın burada old text, new text bütün şeyler ne derler? Aldığı parametreler, alınan parametrelerin required olup olmadığı gibi ilgili fonksiyonun tanımlarını yapıyoruz aslında. Burada bir sürü de tool var dediğim gibi. Context'in boyutu, temperature'ı, ıvırı zıvırı bir sürü şey var. Tamam. Şunu X'ten kapatalım. Böyle bir kocaman bir payload oluştu. Sadece selam nasılsın yazdığım durumda. İyiyim teşekkür ederim. Ben bir yapay zekanın buradayım Zarsurt. Teknik bir sorun var mı? Var. Bu projede kullanılan teknolojileri listeler misin? Buradaki her bir promptun aslında Z anlayıp hikayeyi ona göre bir şey generate ediyor aslında. Prompt generate ediyor. Dolayısıyla şimdi iş birazcık daha değişecek muhtemelen. Şu çok canımı sıktı ya, bu nedir? Şöyle dursun. Tıklıyorum şimdi. Selam nasılsın yazdık. Videolarda bahsetmiştik. Her zaman tüm yazışma sürekli LLM'e gidiyor geliyor. LLM'lerde memory diye bir şey yok. Dolayısıyla aslında LLM bu manada baktığımız zaman unutkan bir alet. Unutmasın diye biz her seferinde şu şekilde konteksti gönderiyoruz. Şu anda thinking şeyinde bakın. Thinking dediğimiz olay da aslında bu benim şeyim ne derler? Thinking şeyine yapmış. Tekrar bir request gitmiş aslında. Şöyle buna da tıklayalım. Bakın giderek şey büyüyor. Messages. Role asistan tool calls diyor. Şu ID ile tool'u çağırmış. Bu ne mesela? Bu burada var mı? CF yapalım. Bu yok ama tool'un bir adı pardon özür dilerim yanlış şeye baktık. List directory diye bir şey var. Bakın şu tool'u çağırmış aslında. Tekrar gelelim buraya. Argümanları şuymuş. Bak. Pet'i biliyor herif. Pet'imi. Bu pet'i veriyor ona. Halida. Bu arada bu lokalde çalışıyor dediğim gibi. Şu anda benim makinamı kullanıyor. Makinam da benim MacBook Air M1 16 GB'da memorisi var. Dolayısıyla görece eski bir makine ama ona rağmen iyi kötü çalışıyor. Biraz geç çalışıyor. Tekrar bir request gitti. Şuradan aldığını sanırım şurada content olarak ekledi tekrar. Herhalde ona benzer bir şeydir. Bu arada burada bilgisayarın işletim sistemine kadar burada bir yerde olması lazım. Thinking True'ymuş bu arada. Bilgiler arka tarafa gidiyor. Yani LLM cevap verirken bunların hepsini göz önüne alıyor. Bir cevaplasın bakalım cevap verebilecek mi? Bu arada response'a bakalım. Şu anda response yok. Gördüğünüz üzere. Ama şu ilk şeyde response'a bakmamıştık. Response stream şeklinde aslında bildiğimiz JSON gibi düşünebiliriz. İşte şurada nereden bakabiliriz? İşte asking, cell, hani ekranda biz şey olarak görüyoruz ya böyle animasyonlu bir şekilde kayıyor aslında. Şuradaki her bir satırı alıp stream edip ekranda bunları gösteriyoruz. Başka da bir nane yok response'da. Dolayısıyla bizim için request daha belirleyici. Şimdi yapsın bunu bir. Geliyorum şimdi şuraya tekrar. Şuna view diyelim.
Ya şaka maka şeye de bakalım ya. Bak herif frontend şeyleri anlıyor yani. Yani lokal LLM'lerle ben uzun zamandır ilgilenmiyorum. Başlarda bir denemeler yapıyordum ama fena değil yani, çalışıyor. Özet mimari akışı tahmini. İstemci Vue Nuxt. Sunucu tarafı API Zarsurt. Prisma ORM. Gayet fena değil. Aslında şeyi becerdi. Bildi. Gayet güzel. Şimdi şey yapmak istiyorum ya. Şunu X'ten kapatalım. Şu request'leri silelim. Şöyle yeni bir session açalım mesela. Set agent diyelim. Buraya şu butonu ekleyelim. Bu düğmeye basınca ekranda bir alert çıksın. Saçma oldu biraz ama. Şuraya geldim. Gönderiyorum tekrar. Şimdi birazcık daha farklı bir şeyler gitmiş olmalı diye tahmin ediyorum. Çünkü tıkladık. Şimdi bakın. Şu benim gönderdiğim şey. Prompt. Tamam mı? Bunu kopyalayayım. Şurada yeni bir tane şey açalım. Şuradan bakalım. Neye benziyor bu? Dosyanın petini göndermiş. Şu muhtemelen bu. Tamam mı? Bu buton. Burada ilgili dosyanın content'i de var. İçi de var. Yani şuradaki şu kısmı da göndermiş LLM'e. Gördüğünüz üzere. Kullanıcı bunu ekledi buraya. Tamam. Zarttır zurttur. Files diyor. Bir notasyon. Files'ın içi şu. Tamam şöyle. Şöyle yaparsam çok güzel olabilir. Şu neler var ya. Şunları şöyle seçsem. Tamam mı? Enter'a bassam okunabilir bir şey elde ederim. Güzel oldu. Dolayısıyla şu files arasında benim ilgili komponentimin şeyi var. Kodu var. Bak burada yazıyor zaten. Düğmeye basınca ekrana bir alert çıksın. Tamam. Bu işte context engineering denen şey oluyor. Yani o konuyla ilgili o kontekste ekleyebildiğimiz kadar bilgi ekliyoruz. Yapsın bakalım. Tabii biz şu anda Z'den bakıyoruz. Başka bir aletten baksaydık onun sistem promptu başka olacaktı. Buradaki şeyi başka olacaktı ama temel mantık değişmeyecekti muhtemelen. Çok yavaş kardeşim ya. Çok yavaş. Çok yavaş. Çıktığı beklemeyeceğim arkadaşlar. Durduracağım şimdi bunu. Tamam mı? Durdurdum. Şunu denemek istiyorum. Şuraya geldim. Ben ilgili ayarlarını yaptım. Başka bir videoda bu tanımlar nasıl yapılıyor falan onlara da bakacağız. Bu birazcık merak giderme videosu gibi düşünülebilir. Buraya bir şöyle rastgele sayı üreten bir fonksiyon ekleyip komponent konsola yaz. Tamam mı? Şunları silelim tekrar. Bakalım burada ne yapacak. Şuradan yine Gemma'yı seçtim. Generate diyorum. Bakalım ne yaptı? User diyor. Mesela sistem promptu gitmedi karşıya değil mi? Çok ilginç. Bekleyelim birazcık bakalım bir şey olacak mı? O sırada biz şuna bakalım tekrar. Şöyle yapalım. Yine şu n'leri demin güzel oldu. Replace etsek ne olur? Fena olmaz. Şu content ibaresini kaldıralım. Bak şey diyor mesela. Dosya TypeScript dosyasıdır. Zarttır zurttur. Bak bir sürü bir şey eklemiş. Return only the code insert. Do not include any XML text max. Tamam. Inserted code diyor. Tamam. Buraya kodu ekleyecekmiş. Falan filan. Gördüğünüz gibi aslında benim yazdığım prompt bu sefer daha farklı iletildi arka tarafa. Tamam. Olur. Bu yaptı mı bu arada? Bunu bitirdi mi? Hala yapıyor. Bu işin performans tarafı tamamen sizin bilgisayarınızın konfigürasyonu ile ilgili. Yani konudan bağımsız. Şu an Gemma yardırıyor garibim. Şey bile oluyor olabilir. Şöyle yapalım. Şunu kopyalayayım. Şunu durdurayım. Bir önceki şey bitmemiş bile olabilir. Şöyle ollamayı kaldıralım. Yeniden ollamaya açalım. Makine geberiyor bildiğin. Tamam, açtım ollamayı. Tekrar generate diyelim. Bir önceki acaba bitmedi mi, onu kesemedim yarıda diye düşünüyorum şu anda. Gitti request. Şunu silelim artık. Umarım bu dışarıdaki ses buraya gelmiyordur ya. Geliyorsa çok çok kötü olacak. Bekliyorum. Şöyle bir şey yapalım. Durduralım. Makine geberiyor şu anda. Hissediyorum onu. Qven'le deneyelim. Generate diyelim. Model Qven.
Bak hiç tools moose yollamadı bu sefer. Inline düzelteceği için herhalde ondan kaynaklı bilmiyorum. Ya da ihtiyaç yok. İşte ona Z karar veriyor zaten. Hadi oğlum ya. Hah. Gerek kalmadı. Bitirdi bu arada. Şöyle şuna tıklayalım. Response yine response. Aslında şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şuna da okey diyelim. Gördüğünüz gibi bildiğin lokaldeki model random, yani tamam bu zor bir görev değil, bir şey demiyorum ama sonuçta 1 büyüktür sıfırdan. Yani fena değil. Bence güzel oldu bu. Dolayısıyla bunu böyle becerdi. Acaba şeyi nasıl yapıyor ya? Bir de ona bakalım, bitirelim hikayeyi. Diyelim ki geldim şuraya. Şunları sildim. Pardon. Şu anda bilgisayar yanıyor. Const random dediğimde arka request gitti mi? Şey hiç çalışmıyor herhalde ya. Dur ayarlarına bakalım onun. Ollamaya seçil. Configure providers. Tamam. Model anca gitti bir şeyler. Şu şeyi seçtim diye gidiyor arka tarafa. Listeyi, çünkü list şeyini çalıştırıyor. Diyelim ki Gamma'yı seçtim. Tamam mı? Kapatalım şunu. Şunu yenileyim. Şunları sileyim tekrardan. Sildim. Prediction meselesine bakmak istiyorum. Yani o kendisi ya da şey yazalım şuraya. Confirm delete diyelim mesela. Geri kalanı kendi tamamlasın. Niye hiç şey yapmıyor? Tın yani. Şöyle bir şey yapalım. Aşağıya confirm alert ekle desem mesela. Şöyle bassam. Şey trigger etmiyor nedense ya. Bu Z ile mi ilgili diyeceğim ama bu prediction ayarı burasıydı. Peki şunu seçelim. Z AI seçelim. Geldim diyelim. Const. Tamam. Tekrar şey seçelim. Onlamayı seçelim. Seçtik. Neyse çok önemli değil. Buradaki şeyi de merak etmiştim. Kontekst olarak nasıl bir hale getirecek şeyi. Ama tamam çok önemli değil. Velhasıl şeyi de ucundan görmüş olduk. Güçlü bir bilgisayarla aslında lokalde bir şeyler yapılabilir. Dediğim gibi birkaç model belirleyip onların testlerini yapacağım ilerleyen günlerde. Ama şeyi görmek iyi oldu. Ne derler? Giden gelen response request'i. İşte sizin girdiğiniz şeye göre, ne derler? Prompt'a göre Z ya da kullandığınız client neyse o promptu zenginleştiriyor ve karşı tarafa bunu kendi sistem promptuyla beraber gönderiyor. Tool'lara da gönderiyor. Çarşaf liste. Tool dediğimiz şey şu, işte bir dosyada bir şey aramak gerektiğinde grep'le mi arayacak, başka bir araçla mı arayacak, yeni bir dosya yazacaksa nasıl yazacak falan, orada bunun şeyleri var, tanımları var. AI da diyor ki kardeşim sen Z client'ısın, işte Z editörün içinde çalışıyorsun falan. Muhtemelen orada editörün içinde çalışıyorsun diyor, şundan dolayı o tool'larla falan bir şey olsun diye, arada ilişki olsun diyedir diye tahmin ediyorum. Çok anladığım konular değil. İlk defa bu arada bir videoyu başlatmadan önce baktım. Bir de şimdi baktım o şeylere. Payload'a. Ama gördüğünüz gibi temelde iş çok basit. Yani acayip basit. Zaten işin sihri de bence burada. Neyse. Umarım faydalı olmuştur. Dediğim gibi bir sonraki videoda modelleri de karşılaştıracağız. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve konu hakkında bir şeyiniz varsa, fikriniz, düşünceniz, onu da paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.